Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Dün akşam söz verdiğim gibi, daha doğrusu size bildirdiğim gibi bugünün açılımıyla karşınıza geldim. Niyet ettiğimiz kişilere bakacağız ama bakmadan önce masamın ortasındaki bu çizgi için ve belki çeşitli yerlerde göreceğiniz kırışıklıklar için özür dilerim. Az önce ütüledim ama e, yani örtünün yapısından kaynaklı olsa gerek geçmedi bir türlü kırışıklığı. Umarım gözünüze çok batmaz. Beni açıkçası rahatsız ediyor ama sermiş bulundum. O yüzden bir toplamadım da geri. Lafı fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Bugün aklınızdaki kişiyle aranızdaki görünür, görünmeyen tüm akışlara birlikte bakacağız. Bu sadece o ne düşünüyor açılımı değil, iki ruhun birbirine temas ettiği, geri çekildiği, yüzleştiği, saklandığı ve büyüttüğü alanları birlikte okumaya çalışacağız. Niyetinizi alırsanız mutlu olurum, sevinirim. Ben de burada kartları karmadan önce bir kez daha sizinle niyet almak istiyorum. Umarım niyet ettiğiniz kişilere yönelik en doğru mesajları sizlere aktarabilirim. Aslında bu desteğiyle başlamayacaktım ilk olarak. Bunu kullanacağız. Şöyle kenara alayım. Şu desteğiyle, epeydir kullanmadığımız bu desteğiyle başlamak istiyorum. Hemen ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Onun dünyasında şu an neler oluyor? Belki dışarıdan göremediğiniz ya da iç dünyasında neler oluyor şu an niyet ettiğiniz kişilerin? Epeydir düşündüğü, plan kurduğu, bayağı böyle şartlarını iyileştirmek istediği bir mesele var. Belli ki daha doğrusu bu meseleyle ilgili harekete geçmiş, bir şeyler yaratmaya çalışıyor olabilir, uğraşıyor olabilir. Yakın çevresiyle, iş arkadaşlarıyla, belki okul arkadaşlarıyla durumunuza göre alırsanız. Bunlarla ilgili belli ki bir takım girişimlerde bulunmuş. Belki önünü arkasını çok düşünmüyor ama en azından artık o atıl halinden çıkmış ve harekete geçmiş gibi görünüyor. Bir şeyler için gerçekten uğraşıyor olabilir. Umutları olabilir bu alanla ilgili. Hayalleri, planları, hedefleri bayağı sağlam bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Çünkü tılsım kralımız gerçekten başarılı ulaşmak ister. O konfor alanını birazcık zor terk eder ama inat ettiği bir mesele, bir konu neyse onu kazanmak için elinden gelen tüm çabayı sarf eder de öyle bir yapıda görünüyor. Bakın çok fazla atıl durmuş olabilir, harekete geçmemiş olabilir, bir şeyleri gizli gizli yürütmeye çalışmış olabilir. Artık böyle sanki birazcık daha kafasını bir başarıya dikmiş ve o alana doğru haldır huldur koşuyor gibi görünüyor. Peki burayı yani çok fazla yardımcı destek kullanmak istemiyorum ama e, şöyle 3 tane alalım. Onun hayatında neler oluyor dedik. Evet gerçekten uğraşıyor görünüyor. Yani birazcık tatsız mevzular da duymuş olabilir ya da bu artık arkadaş mı iç çevresi mi bilmiyorum. Yani muhtemelen böyle ortaklaşa bir yapısıyla alakalı bir mesele. Birazcık e, tatsız şeyler duymuş olabilir bu alanla ilgili. Belki bazı insanlarla yolları ayırması gerektiğini de düşünüyor olabilir. Ama daha böyle kısmetinin, şansının arttığı bir dönemde olduğunu düşünüyor açıkçası. Yani bu birazcık bana işle ilgili bir meseleymiş gibi canlandı açıkçası zihninde. Sanki böyle epeydir bunun zaten planını yapıyormuş, çok fazla üzerine düşündüğü bir şeymiş ve artık böyle bir kıpırtı var içinde. Bunu harekete geçirmeliyim, bu duygularımın, bu ilham aldığım alanın peşinden gitmeliyim ve bana bir şeyler kazandırmalı diyor görünüyor. Peki hemen ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Peki bu niyet ettiğiniz kişiler, dünya kartını gördüm bu arada sorumu sormadım ama sizi düşündüğünde içinde hangi duygular uyanıyor? Yani bu kısım onun sizinle ilgili duygusal olarak ne hissettiğini gösterecek. Bu insan sizi düşündüğü zaman içinde hangi duygular uyanıyor? Bir kere eğer birazcık zor bir geçmişiniz varsa haksızlık yaptığını düşünüyor olabilir. Belki yüzünüze nasıl bakacak bunu düşünüyor olabilir. Ya bir şekilde size doğru çekiliyor. Belki düşündüğü ve plan kurduğu şeylerden biri sizinle birlikte olmaktır. Böyle harekete geçmelisin, anlatmalısın derdini,
tutkularını, birazcık endişeli bir halde çünkü dediğim gibi zor şeyler yaşatmış olabilir. Yine değnek konusu Satürn'ün etkili bir karttır böyle ve adalet temasını da burada görüyoruz. Uzaklaştığınız bir insan olabilir. Belki ayrıldığınız, araya yasal zorunlulukların girdiği bir insan olabilir ama sanki böyle ikili ilişkilerinize çok fazla zarar verdiğini düşünüyor açıkçası ve bu inadını kırmak istediği bir süreçten geçiyor olabilir. Yine belki aranızda çok farklılıklar var. Başta bunları sıkıntı yaratmış olabilir sizinle ilgili. Daha doğrusu sizi düşündüğü zaman e, birçok farklılık kopmanıza vesile olmuş olabilir bu insanla ilgili. Yani doğru bildikleri aslında çok yanlışmış gibi geliyor olabilir bu insana. Son zamanlarda böyle şeyler hissediyor, düşünüyor olabilir. İçinde sanki bu duygular kabarıyor gibi görünüyor ama birazcık da tabii tutkuları da artmış ve bir an önce böyle bir yanınıza gelmek, belki birazcık temas kurma arzusu, isteği de olabilir. Yani evet bir onlu kartla açtık, değnek onlusuyla açtık ama yine değnekler bize tutkuları da verir elbette. Peki sizi düşündüğünde içinde hangi duygular yanıyor bu insanın? Ayrılık ve çözüm bulma yolu. Ya burada birazcık zor durumlardan bahsetmiştik. Elbette herkese uymayacaktır. Belki bazıları için başka bir şey, kariyerdir, eğitimdir. Belki uzaklaşması gerekiyordu. Belki ailesini seçmesi gerekiyordu. Bazı arkadaşlarımız için de bu ne yazık ki üçüncü kişi durumlarıyla ilgili meseleler olabilir. Belki de hemen karşınıza gelememesi, tamamen o yediği haltlar yüzünden de olabilir. Çünkü değnek konusu bize utancı da verir. Utançtan birilerinin yüzüne bakamamayı da verir. O sorumluluk, daha doğrusu sorumluluk, yani sorumsuzluğu altında ezilmeyi de anlatır bize. Ve burada sanki birazcık daha böyle bir tema olabilir. Peki hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Bu insan sizden ne saklıyor? Yani size söyleyemediği hangi duygu, hangi düşünce, hangi korkuları var? Kalbinin en karanlıklarında size dair neler saklıyor? Adalet kartı bir kez daha gösterdi kendisine. Değnek ya şurada şuydu sanırım evet. Sadece merak ettim almayacağım. İmparator kartı kupa dörtlüsü desteğinin altında da varmış. Evet, duygularını saklıyor bir kere. Çok fazla zaman geçmiş olabilir. Bir şekilde harekete geçmesi gerekiyordu. Belki özür dilemesi gerekiyordu. Belki gerçekten gönlünüzü alması, artık herhangi bir şey yapması gerekiyorken bu insan yapmamış olabilir. Her şeyi akışa, sisteme bırakmış olabilir. Belki sizin iletişim kurmazsa peşinizden gideceğini düşünmüş olabilir. Nitekim öyle de olmuş olabilir, gitmiş de olabilirsiniz ama büyük bir haksızlık yaptığını ve bu durumu birazcık daha tersine çevirmesi gerektiğini düşünüyor ama neyi nasıl yapacağını çok da bilemez bir halde. Belki bir takım fırsatlar var ama onları göremiyor da olabilir. Aynı zamanda içine sinmiyor da olabilir. Çünkü değnek kralımız çok gururlu bir şekilde efendime söyleyeyim bir şeyleri kanıtlarcasına kendini göstere göstere yapmak ister. Çünkü o birazcık daha böyle aslan enerjisiyle geldiği için içine sinmesi lazım ve sanırım bir takım düşünceler, bir takım yansıtmak istedikleri şeyler içine sinmiyor olabilir ve bu sebeple doğru düzgün harekete, eyleme geçemiyor olabilir ama değnek sekizlisi ve değnek kralı birazcık bu sürecin hızlanacağını bize müjdeliyor olabilir. Çünkü bir şeyleri telafi etmek var burada sanki alt metinde. Ya bunu her ne kadar şu an nasıl yapacağını çok bilemese de göründüğünden, arzusundan böyle bir istek geçiyor. Yani burada şöyle bir anlam da çıkıyor olabilir. Ben ona evet haksızlık yaptım, çok sürümcemede bıraktım aramızda geçen bu durumları. Ama şimdi ona doğru harekete geçersem, bir şeyleri hızlandırırsam ya o beni istemezse yani sonuçta şu an bir düşünce bu. Sizde bir şey bir teklifle gelmiyor, bir özür dilemiyor, bir şey yapmıyor ama bir güzel bir düşünce var aklında. Ya şöyle olursa ya böyle olursa bir aramızda bir diyalog, bir iletişim, bir yüz yüze gelme olursa belki bir yere seyahat edersek bunlar güzel hissettiriyor belli ki kişiye ama peki size bu teklifi ettiğinde, sizinle irtibata geçtiğinde ya siz ona istediğini vermezseniz bu birazcık canını sıkıyor olabilir. Şuraya Alev destesinden de 3 tane kart alalım. Sizden ne saklıyor dedik? İletişim kurma isteği olabilir. Yaptığı haksızlıkları itiraf etmek olabilir. 3 tane istiyorum buraya da kart. Bakın tılsım yedilisinin oraya sabır kartı geldi gerçekten.
Adalet kartının olduğu yere yine hakikat geldi. Yani dediğim gibi sizin ayrılıktan sonra olabilir ya da çok yolunda gitmiyordu. Epeyce de böyle bir ayrıl dalış bir ilişkiniz de olmadı ama yokluğunuz birçok şeyi hissettirmiş olabilir ona gerçekten. Kıskanıyor da olabilir elbette ve bir şekilde sizi gözlemleyebiliyorsa, bir şekilde haberini alabiliyorsa sizden ve siz güzel bir şekilde hayatınıza devam ediyorsanız kaybetme korkusuyla beraber ya ne oluyor ya falan moduna da girmiş olabilir değnek kralı arketipimiz. Bir yandan da iyileşiyor olabilir ya da sizin iyileştiğinizi düşünüyor olabilir. Ki burada zaten sizden ne saklıyor kısmına bakıyoruz. Peki hemen yine ben başka bir desteği alayım. Hadi şunu alayım. Bunu ilk buna gitmişti zaten elim. Peki iletişim kurmasında, size doğru adım atmasında, bu durumda onu, bu bağlantıda onu geri tutan şey ne? Aranızdaki durumu zorlaştıran mesele ne? Ya burada şöyle birkaç tane yorumda bulunmak istiyorum. Belki bazılarınızın için hayatında böyle gizli tuttuğu bir figür vardır. Bir partner olabilir. Bazılarımız için sizden pek haz etmeyen bir anne figürü olabilir. Bir hanımefendi olabilir onun hayatında. Yani illa karısı olacak ya da sevgilisi olacak anlamına gelmiyor o elbette. Yani belki sizden hoşlanmayan biri olabilir ve bu sebeple birazcık her şeyi böyle arkadan arkaya yürütmeye çalışıyor olabilir. Belki bazılarımız için bir çocuk meselesi vardır. Böyle bir şey olabilir ama ya burada sanki iletişime geçmek isteyen bir insan var ama tabii kılıç yedilisini burada görüyoruz ve bu kombinasyonda hemen yanında araba kartı da olunca birazcık zor yollardan, çetrefilli yerlerden ve belki birazcık böyle daha karmik, tatsız bir yerlerden bu iletişimi sürdürmek istiyor olabilir görünüyor. Ben burada hemen soru sormak istiyorum şu küçük destemle. Kılıç yedilisi burada bize ne anlatmak istiyor? Ya birazcık yani güç kartını görünce hep ego demek çok doğru olmuyor ama birazcık egosantrik durumlar da giriyor olabilir. Belki artık siz gerçekten gözünüzü öyle başka yerlere dikmişsinizdir ki yani beni aşağı çeken duygulara, insanlara gerek yok deyip res çekmiş olabilirsiniz ve bu sebeple gelemiyor olabilir. Bir şekilde bir arzu, bir beslenme ihtiyacı hissediyordur sizden ama ya siz onu istemezseniz gibi bir düşünce de geçiyor olabilir aklında ya da bazı arkadaşlarımız için gerçekten hayatında bir engel olabilir ve bu sebeple size doğru hamlelerle, doğru isteklerle, doğru arzularla gelemiyor olabilir ve bu sebeple hayatında bir figür sizden saklıyor olabilir görünüyor. Bakın yani onun altında da kılıç beşlisi varmış. Yani böyle bir ihtimal de doğuyor elbette. Ama tabii herkesin aklındaki ve niyet ettiği kişi bir partneri olmak zorunda değil. Dediğim gibi başka bir kadın figürü de oluyor olabilir. Belki maddi durumu, maddi imkanların da çok yerli yerinde değildir ve bunları düzeltmeden nereye gidiyorsun sen gibi bir düşünce de geçiyor olabilir. Çünkü İmparatoriçe kartı illa bir kadın figüründen bahsetmiyor elbette. Bizim değerlerimiz, maddi durumlarımızdan da bahsediyor. Peki bunu sorduk zaten. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Ya birbirinizi çeken enerji tam olarak ne şu an? Ya bu kadar olur ya. İnanın Tılsım Kralı'nı beklemiyordum ama böyle bir kupa ikilisi durumu olacak sanıyordum. Kupa üçlüsü. Kılıç ikilisi. Ya siz de çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Acaba aramızda böyle ruhsal bir bağ var mı? Birbirimizle aynı ne derler? İkiz Alev'in olayını biliyorsunuz. Böyle aynı ruhun bölünmesi, böyle çeşitli anlamları var. Burada da sanki böyle birazcık bunu düşünüyor olabilirsiniz siz. Belki kişi de hani bu çok o kadar derinlikte olmayabilir. Hani herkes ruh eşi, ikiz Alev, ikiz ruh. Bunları bilmek mecburiyetinde değil. Ya bu insan da bir şekilde bir bağ hissediyor olabilir size dair. Onun yanında kendimi daha farklı hissediyorum. Onunla olunca bir şeyler daha farklı ilerliyor diyor olabilir. Yani siz de bunları hem düşünüp hem de acaba şey diyor olabilirsiniz.
olabilirsiniz. Ya benim hayatımda görevini tamamladı mı yoksa bana bir şeyler öğretmek için mi geldi? Yani tekrar birlikte olabilecek miyiz? Olabilmemizin yegane sebeplerinden biri, daha doğrusu olabilmemizin önünü açacak sebeplerden biri onun harekete geçmesi, doğru düzgün eylemleri yapması. Belki bu ne derler? Çelişkili hali, bu duygusuz görünmeyi bırakması gerekiyor gibi düşünceler geçiyor olabilir aklınızdan. Ya burada sanki bir bağ var aranızda ama siz belki anlıyorsunuz ne olduğunu, siz biliyorsunuz. Belki dediğim gibi öğretici bir yanı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hiçbir şey sebepsiz olmadı falan diyor olabilirsiniz. Belki bazı arkadaşlarımız gökyüzüne bakıp onu düşünüyor olabilir, onunla ilgili şeyler düşünüyor olabilir, yakın arkadaşlarına anlatıyor olabilir. Dediğim gibi bir şeyler var ama sanki bu iyi hissettiren duygular zaman zaman sizi böyle bunalıma demeyeyim ama melankolik bir hale de sürüklüyor olabilir. Yanılıyor muyum acaba? Yani bu ikili ilişkiler konusunda sadece bu insan nezdinde değil, e, ne derler, çerçevenizi genişletip baktığınız zaman hani acaba doğru insanı seçemiyorum gibi bir kaygıya da geçiyor olabilirsiniz. Yine araba kartının üzerine geldi. Gerçi sorular birbirinden farklı olsa da birazcık bana sanki böyle aramızdaki bu durum acaba zorlayıcı bir etki mi gibi düşünceler de geçiyor olabilir zihninizden. Buraya bir destek alalım bakalım. Bilgiden vazgeçmek kartı, adanmışlık kartı, taklit kartı. Ya birazcık geçmişi bırakmak zor. Yani sizde yaşattıklarından ötürü de gelemiyor olabilir. Tüm bu zorlukların altına altında eziliyor da olabilir. Gerçekten çok zor şeyler yaşatmış olabilir. Hak etmediğinizi düşündüğünüz ve gerçekten hak etmediğiniz şeyler yaşatmış olabilir. Tüm bunların altında böyle ezilirken bir yandan da güçlü, güzel, kuvvetli bir çekim de hissediyor olabilir. Yani dediğim gibi sizinle eğlendiği kadar, hoş vakit geçirdiği kadar sizden sonra birileriyle vakit geçirmemiş olabilir ve bu sebeple de e, karşı konulmaz bir çekim hissedip uzak tutmaya da çalışıyor olabilir kendisine. Siz de tüm bunları ondan ayrı yaşarken acaba tüm bildiklerim yanlış mı, yalan mı, kendimi mi kandırıyorum deyip her gününüzü sil baştan yaşıyor olabilirsiniz. Ya bir gün çok fazla çekilirken belki bir gün sinirleriniz hoplayıp zıplıyordur ve hani bu ne ya böyle falan ne yaman çelişki diyor olabilirsiniz dediğim gibi. Hem çok çekilip hem böyle çok itilme gibi bir durum sizde hakim. Yani sanki birazcık böyle yani burada adanmışlık kartı geldi ama ben sanki bu adanmışlığı artık salmanız gerektiğinizi düşünüyorum. Belki o ne kadar sessiz, belki eskiden çok gönderme yapıyordunuz ona, bir yerlerden görebileceği bir şeyler paylaşıyordunuz. E, ya da ne bileyim onun anlayabileceği şeyler paylaşıyordunuz. Belki gerçekten görüşebiliyorsunuz da, konuşabiliyorsunuz da ama sanki siz de artık onun davranışlarını ona aynalamaktan ziyade gerçekten onu taklit de ediyor olabilirsiniz ve belki bazı arkadaşlarımız da hiç bu olaylara girmeden e, gerçekten farkında olmadan bile bu böyle gidiyor olabilir. Gerçekten salmış da olabilirsiniz. Çünkü buradaki adanmışlık bana birazcık artık eskisi gibi olmadığını hissettirdi niyeyse. Çünkü Tılsım Kraliçemiz ne kadar kendinden emin, normal klasik destede kafası birazcık daha eğiktir, tılsımına bakar ama buradaki hanımefendimiz gerçekten sanki artık bir şeylere razı ve yani kabul edeceği bir aşamaya geçmiş gibi görünüyor. Yani dediğim gibi geçmişi ya ikiniz de bunu düşünüyor olabilirsiniz. Keşke geçmişi bırakalım. Kabul etmek isteyenler gerçekten etmeyi de düşünüyor olabilir. O geçmişin ya bir gelse bana bir kere konuşsak belki bir daha aynı şeyleri tekrarlamayacağım falan da diyor olabilirsiniz. Birazcık bu bağlantının çekirdeğinde ne var? Bir araya gelmeyi arzu eden ama içinde bulunduğu durumun doğru olup olmadığını, iyi gelip gelmediğini sorgulayan iki insan olabilir elbette. Peki hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte sizden nasıl bir yaklaşım bekliyor peki bu insan? Yani sizin duruşunuz onda nasıl bir etki yaratır? Ya bu kadar olur ya yine kupa dörtlüsü. Ya açıkçası sizin sanki bir şey yapmayacağınızı düşünüyor. Burada birazcık tılsım
kralıyla geldiniz tekrar. Ya sanki şey diyor, ya o artık sanki çok bir şey yapmayacak. O sabit bir şekilde duruyor. Belki çok inat ettiğinizi düşünüyor olabilir. Yani belki tek korkusu şey olabilir. Ben ona kupa şövalyesi var burada. Duygularımı açtığım zaman ya o bana kendini kapatırsa aradan çok zaman geçti. Artık ben kendi yoluma bakıyorum. Sen de öyle yap diyecek. Bana sınırlar çizecek. Olabilir mi? Bundan çok endişe ediyorum. Bundan çekiniyorum diyor olabilir ve bu belki birazcık onun harekete geçmesine engel oluyor olabilir. Bakın yani tüm bunları düşünüp üzülüyor olabilir. Yine burada kılıç ikilisi diyorum affedersiniz. Değnek ikilisi var, kılıç üçlüsü var. Tüm bunları düşünüp üzülüyor olabilir ve sizden duyacağı bir hayır cevabı ya da gönülsüz oluşunuz onda bir kalp kırıklığı, bir üzüntü hali yaratacağını düşündüğü için eyleme geçemiyor olabilir. Yani burada sanki sizden çok fazla bir şey bekleyen bir insan yok. Yani daha doğrusu siz ona gitmezsiniz, belki iletişim kurmazsanız ama en azından o size bir adımda, bir teklifte, herhangi bir şeyde bulunduğu zaman onu reddetmek yerine bir dinlemenizi, belki bir görüşmenizi istiyor, bekliyor olabilir. Çünkü bu birası onu korkutan kısım böyleymiş gibi geldi. Buraya destek alalım mı? Şurada 2 tane kartım kalmış. Bunları da desteğe dahil edip tek bir tane alacağım bu sefer ya buraya. Yani çünkü çok açık geldi. Sizden ne bekliyor diye sormuştuk. Ya destenin altında bir bütünlük kartı var. Gerçekten tekrar bütün olup olamayacağınızı, belki işte dediğim gibi ya düşündüğü birçok şeyden biri bu. Korkuyor olabilir ya, korkuyor ihtimali çok yüksek. Belki dediğim gibi size bir teklifte bulunacak, bir şeylerden olacak ama sizin acaba gizli emelleriniz, gizli planlarınız olacak mı? Belki hayatınızda başka bir insanlar vardır, birileri vardır gizli tuttuğunuz. Bunları duymaktan da korkuyor olabilir elbette. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Peki bu hikayenin aranızdaki durumun yakın gelecekte, önümüzdeki en yakın dönemde nasıl bir yön olabilir, nasıl bir akış gösteriyor sistem, kartlar? Bir netleşme mi, yumuşama mı, mesafe mi, yoksa birazcık daha böyle süreç mi sürecek? Bakalım kartlar neler diyecek. Ya sanki bu korku, az önce korkudan bahsetmiştik. Burada geçmiş yaşamlar kartıyla birlikte yine ay kartı kendisini gösterdi. Bu belirsizlik, belki çok geçen zaman, e, huzursuz hissettirecek olabilir. Yani kişi belki hemen duygularınızı açamaz. Burada böyle iyileştirme kartı kupa kralı arketipidir. Belki sizin gibi ifade edemez duygularını. Ama yani bilin ki bu insanın duygularının kabarmasıyla ya çok zaman geçti, ne oluyor, orada bilmediğim durumlar var, bu belirsizliği ortadan kaldırmalıyım deyip net, daha düzgün bir iletişime geçecek olabilir. Tabii kılıç asıyla birlikte bu iletişim nasıl olur? Yani aslında kılıç ası çok net, sağlıklı iletişimden bahsederim ama bu kadar belirsizlik acaba bunu getirir mi gerçekten? Bu benim hayatımda kimse yok, seni istiyorum, seninle olmak istiyorum ya da hani son bir kez konuşalım. Bunu diyebilir mi bilmiyorum çünkü ay kartı birazcık o sisli puslu belirsiz durumları da verir. Çünkü kişi gerçekten endişe ediyor olabilir. Yani belki birazcık daha zamanla bu duyguların da onu bastırmasıyla harekete geçecek olabilir. Yine klasik destede güneş kartı diyorum affedersiniz. Burada destenin altında güneşi görünce ay kartında geçen açılımda da bahsetmiştim. Ay tutuluyor mu, dolunay mı oluyor, sabah mı oluyor mu, akşam mı oluyor bilemeyiz. Belki hani çok daha zaman geçmesine gerek yok. Belki önümüzdeki bir ay döngüsünde, ay ile ilgili bir meselede ya da her an bir şeyler olabilir ama dediğim gibi burada birazcık sanki kişiyi korkuları, endişeleri, belki geçmişinde yaptıkları ya da ileride yaşayabilecek potansiyelleri düşünüp harekete geçecek olabilir elbette. Ama dediğim gibi burada birazcık bir huzursuzlukla beraber bir eyleme geçme arzusu var gibi görünüyor. Kılıç asının altında ne varmış? Tam güneşten bahsettik. Masumiyet kartı ile güneş kartı varmış kılıç asının altında. Onun altında da kader çarkı. Yine onun altında kupa üçlüsü. Peki Rumi destesiyle de bir kapanış mesajı alalım. İlahi sistem e, ya da kartlar size e, ne öneriyor? Ya bu bağlantıda sizin için en sağlıklı duruş ne olabilir? Kalbinizi koruyarak nasıl ilerlemek daha mümkün? Nasıl daha doğru olur? Listeyi ters tutmuşum.
Ya sanki burada birazcık hayatı acı tatlı bir şekilde, daha doğrusu bu insan eğer size gerçekten çok zor şeyler yaşattıysa, çok üzdüyse, çok yıprandıysanız ve artık benim yapacak hiçbir şeyim yok Ozan kalmadı diyorsanız, yani ne bileyim beklemek de istiyorsanız hayatınıza bakmaya devam edin. Yani çok fazla ne zaman benimle iletişime geçecek, ne zaman ne olacak gibi soruları çok büyütmeden küçük küçük adımlarla da olsa hayatınıza yön vermeye devam edin. Ne bileyim geçmişin o ağır travmatik yüklerinden kurtulmaya niyet edin. Kendinizi besleyecek alanlarda kalmaya devam edin. Dediğim gibi bazen zorlanabiliriz, bazen sandığımız kadar zorlanmayız. Hani her şey yolunu bulduğu bir şekilde. Ya günün sonunda siz çok iyi bir yere doğru gidiyorsunuz. Bakın yine destenin altında bir güneş kartı varmış. Dediğim gibi sanki siz kendi merkezinizde kaldıkça her şey çok daha güzel olacak. Ya ve lütfen size yapılanları unutmayın. Belki bazı arkadaşlarımız gerçekten hazmedemiyor, kabul edemiyor olabilir. Bu sizin için herhangi bir insanla ya da kendinizle bir başınızla çıkacağınız yolda engel oluyor olabilir yaşadıklarınız. Bunları affetmeye, kendinize yük edinmemeye bakın. Çünkü dediğim gibi her insan, her ilişki, her durum bizler için gerçekten büyük bir öğretmen oluyor, öğretici oluyor. Onların da öyle acı tecrübeleri olduğunu bilerek yolumuza devam etmekte fayda var görünüyor. Yani dediğim gibi sanki sizin çok bir şey yapmanıza gerek yok ya. Yani sizi aşağı çeken duygularla mücadele etseniz, daha doğrusu sizi aşağı çeken duygulardan e, duyguları büyütmemeye çalışırsanız sizin için çok daha güzel olacak gibi görünüyor. Yani dünya kartı güzel bir tamamlanmaya doğru gidiyorsunuz gibi görünüyor. Dediğim gibi bu insan için eğer gerçekten içinizden bir şey yapmak gerekiyorsa ve hani benim anlattığım gibi çok da zor bir hikayemiz yok. Ben de adım atabilirim, o da adım atabiliyor diyorsanız geri durmayın o zaman. Yani doğru yapabileceklerinizin en iyisini siz çok iyi biliyorsunuz dediğim gibi ve dediğim gibi kartlar burada sizin için güzel şeylerden bahsediyor. Yani umarım gönlünüzden geçirdiğinizden de çok daha güzel olsun her şey diyorum ve niyet ettiğiniz kişiye yönelik de aynı soruyu soralım istiyorum. Yine kullanmadığım bir deste, şu desteği alalım. Peki kartlar niyet ettiğiniz kişiye yönelik son bir şey söylesin sizlere. Bu insana dair ne bilmeniz gerekiyor son olarak? Ya sanki birazcık daha zamanı var ya. Yani sanki çok dürüst gelmeye gönlü var ama hala o ne derler o hayatın o çetrefilli tarafına belki sorunları büyüten enerjisine takılmış olabilir. Ya, belli ki aynı aşamaları, aynı şeyleri sürdürürse harekete geç yani daha doğrusu başarıya ulaşamayacağını biliyor ama sanki bunları düzeltmek için de birazcık gücü kuvveti yokmuş gibi hissediyor olabilir. Ufak tefek haberler bir şeyler gerçekleştirecek olabilir, sağlayacak olabilir ama burada böyle son çektiğim kartlar bana çok da yani daha doğrusu kılıç beşlisini görmek öyle çok düzgün hissettirmedi işin esası. Ama dediğim gibi herkes böyle olacak diye bir kaide asla yok. Belki doğru düzgün hamleleriyle, doğru düzgün eylemleriyle bu insan aranır, düzelir, gelir. Ama birazcık bu e, kazanç görme kafasından çıkması gerekiyor. Burada çok deşmeyecektim ama yine görünce sormak istiyorum ya. Burada bu kılıç beşlisi bize ne anlatmak istiyor? Belki de mücadelesi, düzeltmeye çalıştığı tarafı budur. Yani burada birazcık açılım esnasında ekstra çektiğim kartlarda birazcık egosantrik durumlardan da bahsetmiştik. Belki ilk kişi bu tarafını törpülemeye çalışıyor olabilir. Belki manipülasyondan uzaklaşmaya çalışıyor olabilir. Belki şu an düzgün bir şekilde doğruları aktarabilecek bir gücü kuvveti yoktur. O yüzden de gelemiyor olabilir. Ya da kazanmak için her yolumuz var. Ufak tefek beyaz yalanlardan kimseye zarar gelmez deyip ufak tefek yoklamalarla da gelecek olabilir ama bir açalım bakalım burada kılıç beşlisi bize ne anlatıyor. Ha, inanır mısınız? Kılıç ası, e, tılsım prensi. Şunu mu alacaktım? Kılıç altılısı. Destenin altında da kupa ası. Bir an kaldım. Buradaki isimler biraz farklı yazılmış destenin adına. Ya burada tam olarak bahsettiğim gibi açıldı.
esasen. Yani burada bir teklif, bir haber, bir durum gelecek size gibi görünüyor ama bu tabii çok da dürüst bir yerden olmayacak gibi görünüyor. Birazcık yine manipülasyon, o birazcık abartma, birazcık olanı olduğu gibi değil de kendi işine geldiği gibi aktarma durumları olacak. Belki gelemeyişinin sebebi bunları iyileştirmeye, bunları düzeltmeye çalışan tarafı olabilir. Çünkü sizi düşündüğü zaman ya da siz aklından sizi geçtiği zaman çok doğru dürüst bir yerden görüyor sizi ve belki yani şey de diyor olabilirsiniz, o zaman aynı insandan mı bahsediyoruz ya, bu kadar türlü türlü kötülükleri yapan insan nasıl böyle şeyler düşünebilir? Ya inanın düşünebiliyor insanlar ya da belki bu kısım size uymuyordur. Belki de gerçekten bu insan değildir o. Belki başka birinin enerjisini okuyoruzdur. Allah bilir elbette ama burada dediğim gibi birazcık manipülasyonla gelecek olabilir sizlere. Yani şartların, durumların ne kadar zor olduğunu 1'e 5 koyarak anlatacak olabilir. Her şey olabilir ama burada bir kendini gösterme durumu söz konusu gibi geldi bana. Affedersiniz, burası bu arada şey değilmiş, kılıç altılısı değilmiş, değnek altılısıymış. Yani yine kendini göstermek için yine o manipülasyonu tabii ki verecek gibi görünüyor. Çok çok kötü açılmadı ama dediğim gibi abartmayı seven bir tip, bir karakter olarak geldi kendileri. Hadi bir tane de ay kartı alalım. Olası süreçle ilgili, hatta geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili alalım. Olası süreçle ilgili alalım. İlk önce geçmiş enerji için bir tane istiyorum. Almaktan çok verme zamanı. Refah önünde. Değiştirilemeyecek hiçbir şey yoktur dedi ve yeni ay koçta harekete geçme zamanı. Dediğim gibi yani bu kafaya, bu şuura ermesi gerekiyor ki sanki hayat onu bir şekilde oraya doğru itiyor gibi görünüyor. Şu an dediğim gibi değiştirebileceğini belki biliyor ama bunu çok doğru dürüst bir yerden yapar mı? Hayatınıza gelirse, bir şeyler için çaba gösterirse bunları değerlendirecek olan, bunları görecek olan sizsiniz. Dediğim gibi çok çok inanılmaz kötü bir enerji okumadık. Sadece abartmaya meyilli, olanı fazla gösteren bir şekilde geldi. Kazanmak için dediğim gibi her yol mübah deyip abartacak olabilir. Ama dediğim gibi burada değiştirebileceğini düşünüyor açıkçası. Yine değişken ayla birlikte geldi ki enerji okuyoruz. Bir gelir bir gider bilemeyiz tabii. Ama yani umarım gönlünüzden geçirdiğiniz gibi olur. Yani bugünün, daha doğrusu bu akşamın enerjisi böyleydi. Kalbinizden geçen her neyse hak ettiğinizden en hayırlı şekildeki haliyle sizlere gelsin. Dualarınız, niyetleriniz ve istekleriniz rüzgarın doğru yöne akması gibi, böyle su gibi olsun her şey dilerim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir açılımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar.